Herkese merhaba. Bugün havuç dilim baklava tarifiyle karşınızdayım. Hemen yapımına başlıyorum. Öncelikle şerbetiyle başlıyorum. 2 su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye alıyorum. Üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Ocakta şeker eriyene kadar sadece karıştıracağım. Ardından da 10 dakika kadar kaynamaya alıyorum. Nemli bezle örtmüştüm baklava yufkalarımızı. Çünkü nemli bezle örtmediğimiz zaman hemen kuruyabiliyorlar. Çünkü çok inceler. Tezgahın üzerine seriyorum. Baklavaları yapacağım borcamı üzerine kapattım. Etrafından kesiyorum. Kenarlarını kestim. Toplamda 15 adet baklava yufkası kullanıyorum. Tekrar şuna kapatıp kenara alıyorum. Yağlamış olduğum borcamı aldım. Zeminine önce bir adet yuvarlak olan baklava yufkasını yerleştiriyorum. Tereyağıyla yağlıyorum. Köşelerden çıkan parçaları tabaka şeklinde üzerine diziyorum. Zemini kapladıktan sonra tekrar tereyağı ilave edip devam ediyorum. Bu parçalar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Parçaların hepsini yerleştirdim, aralarını ve yağladım. Şimdi tekrar yuvarlak bir parça koyuyorum. Onu da yağlıyorum. Bir su bardağı ceviz içine ilave ediyorum. Eşit bir şekilde dağıtıyorum. Ne çok iri ne çok küçük, cevizlerin ağzımıza gelmesini istediğimiz için bu şekilde böldük. Tekrar kalan baklava yufkalarını tek tek üzerine koyup aralarını yağlayıp hepsini üst üste koyuyorum. Baklava yufkalarının hepsini üst üste aralarını yağlayarak dizdim. Kesme işlemine geçiyorum. Önce bir artı şekli veriyorum. 4 parçaya böldüm. Şimdi kendi içlerinde eşit parçalara bölüyorum. Üçgen şeklinde hepsini kestim. Şimdi üzerine tereyağı sürüyorum. Tereyağı erittikten sonra üzerindeki köpükleri almayı unutmayın. Eğer üzerindeki köpükleri almazsanız köpük kısmı üste geldiğinde oraları yanacaktır. O yüzden köpüklerini almanız önemli. Baklavayı yaparken 10 dakika geçti. Şerbet iyice kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu sıktım. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra altını kapattım ve soğumaya aldım. Şerbetim soğurken şimdi 170 santigrat derecelik fırına pişmeye alıyorum. Yaklaşık 35 dakika kadar fırında pişti. Birkaç dakika geçti, ilk sıcağı çıktı. Şimdi şerbetini döküyorum. Üzerine toz Antep fıstığı serpiyorum. Siz de kanalıma destek olmak için videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.